Arkadaşlar selamlar. Bugün size vokal mix ile ilgili ufak bir tüyo vereceğim ama tüyoyu vermeden önce şöyle bir düşünelim. Bazı şarkılarda, vokalli şarkılarda bazı kelimeler veya nakarat aklımızda kalıyor. Aslında çok büyük bir değişiklik yok vokalde. Ses, volüm aynı, daha fazla bağırmıyor veya daha kısık söylemiyor ama nedense bazı kelimeler aklımızda kalıyor. Çünkü farklı bir tını oluyor. Biz bunu fark ediyoruz veya fark etmiyoruz. Şöyle düşünün, karşınızda birisi var ve bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz, bir iletişimdesiniz. Konuştuğunuz konuyla ilgili bazı kelimelerde tınıları değiştiriyoruz farkında olmadan ki karşımızdaki verdiğimiz mesajı daha iyi anlasın diye. İşte tam olarak vokal mixte de yapılan şey aslında bu. Bunlar o kadar ufak nüanslar ki anlaşılması çok zor. Ama çıkarttığınız zaman çok net anlaşılıyor. İşte bir vokali diğer vokalden farklı kılan şey de bu. Birçok teknik var. Ben o tekniklerden bir tanesini göstereceğim size. Umarım faydalı olur. Hadi başlayalım. Bir vokal sample'ımız var. Tamamen kuru. Herhangi bir efekt yok üzerinde. Sadece benim bir ufak dokunuşlarım vardı. Orada düzgün ses gelsin diye biraz vokal mixini baktım. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şimdi biraz önce bahsettiğim efekti vokal üzerinde, ana kanal üzerinde uygulamıyoruz. Bu vokali ayrı bir auxiliary kanala göndereceğiz arkadaşlar. 33 diyelim. Hemen ismini koyalım. Ben seviyorum tanımlandırmayı. Vokal lift diyorum çünkü bir kaldıraç görevi olacak. Belli noktalarda ve kelimelerde bu efekti hissediyor olacağız. Şimdilik sen de full gönderelim. Ben chorus açıyorum arkadaşlar buraya. Ama bazı yapımcı arkadaşlar veya mix mühendisleri flanger kullanabiliyor, saturasyon kullanabiliyor, phaser kullanıyor. Bu örnekte chorus olsun, etkiyi daha net görelim. Stereo moda aldım. Nasıl gelecek? Çok fazla gelecek muhtemelen Oh, ama. you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing, we got the chemistry. Regular highs when you give me ecstasy, yeah. Evet, chorusumuz geldi. Ben bir micro shift açmak istiyorum buraya ki bu chorus biraz daha genişlesin. Biraz tonalına dokunmak istiyorum. Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing. Fokusu da 200'e kadar alacağım ki vokalin body'sine, gövdesine dokunmasın bu plugin. Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing, Evet, istediğimiz tonal farkı ve karakteri kattık. Şimdi zurnanın zırt dediği noktaya geleceğiz arkadaşlar. Ve ben bu ses içindeki bütün mid information'ı susturacağım. Sadece ve sadece arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Oh, you're so amazing, you make me. Site'ları bıraktım. Çünkü bu uygulamanın vokalin gövdesine dokunmasını istemiyorum. Şöyle düşünün. Melek objesi çizerler. Halo koyarlar, yuvarlak bir çember koyarlar. Etrafı da beyaz olur. Böyle biraz daha derin, böyle buğulu gözükür. Ama obje ortada ve nettir. Bizim de yapmak istediğimiz iş tam olarak o. Bu uygulamada midleri aldığımız için tamamen stereoya döndüğü için siz bunu monoda kontrol ettiğiniz zaman, yani mono uyumluluğuna baktığınız zaman bu efekt ya gidecektir ya da etkisi çok azalacak. Zaten biz vokalin karakterine ve gövdesine dokunmadığımız için ve çok hafif bir efekt bıraktığımız için normal dinleyici bu mono uyumlulukta bu etkinin kaybolduğunu hissetmeyecektir. Vokal olduğu yerde duruyor olacaktır. Ama stereo dinlenirken oradaki karakter ve lezzeti duyacaklar. Dolayısıyla ben ona çok takılmıyorum bu teknikte. Ki tekniğin özü de bu zaten. Son olarak bir EQ koyacağım. Site only diyeceğim. 200'e kadar alacağım ki buradaki site stereo information bulanıklık yaratmasın vokalin altlarında ve gövdesinde. Dinleyelim bakalım nasıl oldu. Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a. Okey. İşimiz bitmedi. Efekt bitti ama işimiz bitmedi. Şimdi bu vokal lift auxiliary kanalını bir crack stack'e, yani bir fiziki bir kanala dönüştüreceğim ve normal vokalimizde, yani ana vokalimizde bunları bir stack içinde, summing stack içinde toplayacağım. İkisine aynı anda işlem
yapabiliyor olacağım. Vokal Sam diyelim buna. Ve bu iki kanalı başka bir auxiliary kanala göndereceğim. Ve buraya bir reverb açacağım. Hazır Valhalla buradaymış. O olsun. 1,5-2 saniye aralığına koyalım. Vokalde favori reverb'lerden olan plate'i seçelim. Biraz EQ'sundan 300'e kadar falan alalım. Biraz daha da high cut yapalım. Bakalım Oh, nasıl you're so gelecek. amazing, you make me feel alright. İsmini de değiştirelim. Ben buna çok takılıyorum. Bu isimleri sonra bulamıyorum hiçbir şeyi. Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing, we got the chemistry. Regular highs when you... Benim diğer tercihlerimden biri de reverb üzerine kompresör uygulamak. Vokal sinyali kompresöre göndereceğim. Dolayısıyla vokal söylediği zaman kompresör reverb'e basacak. Vokalin üzerindeki o bulutu biraz alacağız ama vokal sustuğu zaman reverb geri gelecek ve devam edecek. Buna reverb tagging deniyor. Bu konuyla ilgili video var YouTube'da. Daha önce hazırlamıştım. Oldukça detaylı bir video. Merak ediyorsanız veya bu konuyu bilmiyorsanız o videoyu izleyip detayı öğrenebilirsiniz. Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing, we got the chemistry. Regular highs when you give me ecstasy, yeah. Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing, we got the chemistry. Regular... Vokal söylediği zaman reverb 5-6 dB volüm kaybediyor ama sustuğu zaman tekrar geri geliyor. İşimiz bitti mi? Hayır. Aslında en önemli iş otomasyon. Şimdi ona bakalım. Evet, otomasyonu hazırladım. Arkadaşlar bu efekt vokal üzerinde tamamen kullanılacak bir efekt değil. Kullanmak isterseniz uygun gelirse kullanın. Ama benim tercihim videonun en başında anlattığım gibi benim vurgulamak istediğim kelimelerde, phrase'lerde veya full nakarat varsa full nakaratta öne çıkartmak istediğim ne varsa orada kullanıyorum bu efekti. Bu otomasyonda da onu görüyorsunuz. Vokal lift olarak tanımladığımız kanala mute otomasyonu koydum. Ve istediğim kelimelerde bu efekt açılacak. O kelime bittikten sonra efekt kapanacak. Tekrar açılacak. Nereyi vurguluyorsam orada açıp kapatacağım bunu. Bakalım nasıl olmuş, farkı duyabilecek misiniz? Oh, you're so amazing, you make me feel alright. The temperature's rising, take me for a ride. Oh, it's so amazing, we got the chemistry. Regular highs when you give me ecstasy, yeah. Evet, monoton bir vokal değil artık. Hareket eden bir vokal, mesaj vermeye çalışan bir vokal, vurgulamaya çalışan bir vokal. Bu tür ufak nüanslar sizi diğerlerinden ayırır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdilik bay bay.